BMW 520i ile birlikteyiz. 520i deyince insanın aklına ilk önce bu otomobilde 2 litrelik bir motor olduğu fikri geliyor. Halbuki değil. Yeni makyajlanmış 5 serisinin kaputunun altında 1.6 litrelik turbo beslemeli bir motor görev yapıyor. Ve insanın aklında ilk başta şu soru doğuyor. Acaba 1.6 litrelik motor 5 serisinin bu büyük kasasını kaldırmaya yetiyor mu? Bakalım hakikaten bu motor 520i'de yeterli performansı sunabiliyor mu? 520i'nin direksiyonu başındayım. Bu araç çok yakın zamanda bir makyaj gördü. Fakat makyajda çok belirgin bir değişiklik yapılmadı bu otomobilde. Her zaman olduğu gibi kozmetik olarak ön farlarda ve arka stop lambalarında bir yenilik yapıldı. Bir de tamponlarında ufak tefek oynamalar var. Ama bunları fark etmek çok kolay değil. 5 serisinin içinde de çok fazla değişiklik yok. Ama bir tane önemli fark var. O da gösterge panelinin yenilenmiş olması. Eskiden analog olan gösterge paneli artık dijital olarak kullanılıyor 5 serisinde ve bunu sürüş modlarına göre 3 farklı temada seçebiliyorsunuz. Yine Eco Pro, Comfort ve Sport olarak bu modları seçtiğinizde göstergeler tamamen o moda uygun şekilde bir renge, bir şekle bürünüyor. Sürüş modlarına değinmeyeceğim çünkü daha önceki 420D ve X5 videosunda bunları detaylı olarak anlatmıştım. 420D videosuna ulaşmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. X5 videosuna ulaşmak isterseniz de burayı tıklayarak bu videoları izleyebilirsiniz. Gelelim 520i'nin motoruna. Bu araçta başta da belirttiğim gibi 1.6 litrelik turbo beslemeli bir motor görev yapıyor. 170 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor bu motor. Sıfırdan 100 km hızlanması da 8.7 saniye. Fena bir değer değil. Yani aslında 1.7 tonluk bir 5 serisini düşündüğünüz zaman hiç fena değil. 520i'nin motoru turbo beslemeli olduğu için günlük kullanımda sizin beklentilerinizi tam anlamıyla karşılıyor. Yani ben bu otomobille vakit geçirdiğim süre boyunca performansında, günlük kullanım performansında hiçbir sıkıntı, hiçbir zorluk çekmedim. Küçük hacimli motorun torku çok yüksek değil. 250 Nm ve gövdenin ağırlığı da 1.7 ton. Yani bu ikili bir araya geldiği zaman zaten çok atak bir şey beklememek gerekiyor. Özellikle otoyol kullanımında veya sollama yapmak istediğinizde tabii motorun performansı biraz zayıf hissettiriyor. Ama bu kesinlikle gene yeterli olmadığı anlamına gelmesin. Çünkü siz eğer 520i ile mesela şu an olduğu gibi gaza basıp da bir performans isterseniz size istediğiniz cevabı net bir şekilde veriyor. Tabii bunun da bir geri dönüşüm var. O da yakıt tüketiminin yükselmesi. Normal şartlarda bu araçla 10,5 litre seviyesinde bir tüketim ortalamasıyla gezmek zor değil. Ama bu şekilde bir zorlamaya gittiğiniz zaman otomobili daha fazla performans isterseniz, daha hızlı bir kullanım isterseniz bunun da sizin tüketiminizi 1-2 litre daha arttırabileceğini de söylemem lazım. Sürüş dinamikleri konusunda 5 serisi her zaman bana göre referans teşkil etmiştir rakiplerine karşı. Yani E serisini veya bir A6'yı dikkate aldığınız zaman bence 5 serisinin süspansiyon konforu ve dinamizmi, ayrıca direksiyon tepkileri de rakiplerinden daha iyi. 5 serisinin iç mekanı kaliteli, konforlu, aynı şekilde arka koltukta da iyi diz ve baş mesafesi sunuluyor. Yani bu sınıftan beklediğinizi 5 serisinden alıyorsunuz. 520i'nin iştah kabartan yanı ise kesinlikle fiyatı. Çünkü bu araç %45'lik vergi diliminde yer aldığı için 160.000 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Fakat aynı kasayı siz 2 litrelik 520d'de almak isterseniz ödeyeceğiniz başlangıç fiyatı 230.000 lira. Yani aralarında 70.000 liralık bir fiyat farkı var ki bu da bana sorarsanız çok yüksek. 520i 1.6 litrelik motoru sayesinde düşük vergi diliminde yer alıyor. Bu da fiyatının göreceli olarak makul olmasında pay sahibi. Ama asıl merak edilen 520i'nin performansının yeterli olup olmadığı konusunda benim yorumumu merak ediyorsanız bence kesinlikle yeterli olduğu yönünde. Görüşmek üzere.